Bugün sizler ile çeşitli tohumlar kullanarak omega 3 deposu çok sağlıklı krakerler yapacağız. Haydi tarifin yapım aşamalarına geçelim. Tarifimizde 1 su bardağı keten tohumu kullanıyoruz. Şöyle kabıma ilave ediyorum. Yarım su bardağı chia tohumum var. Chia tohumumu da karıştırma kabıma ilave ediyorum ve üzerlerine 500 mililitre su kullanacağız. Şimdi bu iki tohumu jelleştireceğiz. Tohumlarımızın jel kıvamına gelmesi için tohumlarımı en az 30 dakika normal oda ısısında suda şu şekilde karıştırarak dinlendirip bekleteceğim. Daha ilk adımda bile çok lezzetli bir tarif olduğu belli oluyor değil mi? Tohumları ne kadar faydalı. Şimdi tarifimizin artık ana malzemeleri jel kıvamına geldi. Diğer malzemelerini ilave etmeye başlıyoruz. İlk etapta 4 yemek kaşığı ay çekirdeğim var. 4 yemek kaşığı ay çekirdeğimi tohumlarımın üzerine ilave ediyorum ve ay çekirdeklerim ile diğer tohumlarımı karıştırıyorum. Şimdi sırasıyla yavaş yavaş diğer malzemeleri de ilave edeceğim. Tamamen tohumlardan, çekirdeklerden oluşan bir kraker olacak. Tarifimde 2 yemek kaşığı kabak çekirdeğim var. 2 yemek kaşığı kabak çekirdeğimi de ilave ediyorum ve tekrar tohumlarımla karıştırıyorum. Sırayla tohumlarımı ilave ediyorum ki aynı zamanda tarifimin kıvamını da görmüş oluyorum. Şimdi kabak çekirdeklerimi de tohumlarımla karıştırdım. 4 yemek kaşığı da tarifimde susam kullanacağım. Şimdi susamımı da ilave ediyorum. Magnezyum çinko deposu bir tarif. Susamlarımızı da ilave edip kasemizin içerisine tüm karışımımızı karıştırıyoruz. Krakerlerimizin hamuru yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Şimdi artık diğer malzemelerini ilave edeceğiz. Evet, tarifimde zeytinyağı kullanacağım. Tarifime 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Şöyle gördüğünüz üzere tuzum var. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Evet, yavaş yavaş baharatlara geçiyoruz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı zerdeçalım var ve 1 tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum. Siz de sevdiğiniz baharatları, dilediğiniz malzemeleri bu tarife ilave edebilirsiniz. Çörek otu da çok yakışır, şifalandırır tarifimizi. Şimdi baharatlar ile zeytinyağı ile tarifimizi bir kez daha karıştırıyoruz. Ben tarifimi karıştırırken siz de bir sonraki lezzetli tariften haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olur musunuz? Artık tarifimi yağlı kağıt döktüğüm bir fırın tepsimin üzerine şöyle alıyorum. Gördüğünüz üzere harika kıvamda oldu. Şimdi spatulam yardımı ile hamurumuzu, kraker hamurumuzu tepsimize şöyle yayacağım. Evet, gördüğünüz üzere o kadar güzel bir şekilde yayılıyor ki böyle oyun hamuru gibi aynı zamanda. Evet, şimdi tepsimize yayıyoruz kraker hamurumuzu. Bu tarifimizi 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi dilediğim büyüklükte şöyle önceden bir izliyorum hamurumu. Pizza bıçağı yardımıyla böyle bir hamur kesiciyle bıçakla istediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Hamurumuzu izleyip fırına verip pişirdikten sonra 150 derece fırında kurutma işlemi de uygulayabilirsiniz veya bir gece dinlendirerek krakerlerimizin çıtır çıtır, kıtır kıtır kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Evet, artık izledim krakerlerimi. Biz yavaş yavaş fırına doğru gidiyoruz. Krakerlerimiz pişti, fırından çıktı. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Krakerleri kurutmayı unutmayın.